Örgü Hobi Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sünger Bob yapımına devam ediyoruz. Böyle tekrar göstereyim. Evet, kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Fikirlerinizi yazarsanız, eksik ya da olumlu bulduğunuz kısımları yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi örmeye devam edelim. Bu ilk videomuzdan sonra çektiğimiz video. İlk videomuzda parçaları yapmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet, el yapımıyla devam ediyorum. Evet, sarı ipimi aldım. Şimdi sihirli halkamı yapıyorum. Sabitledim. Şimdi 5 tane ilmek örüyorum. 5 tane öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. Bu beşincisi. Kapatıyorum. İlk ilmeğimin içine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Buralar biraz zor. Parmak olduğu için. Şimdi hiç artırma eksiltme yapmadan 5 sıra 5'er ilmeğimi örmeye devam edeceğim. 5 sıra. Evet, bir saniye, buraya fazla ördüm. Bakın burada böyle bir boşluk kalıyor. 5 sırayı tamamlayınca odaklayalım. Burada bir ilmek yok aslında. Şu şekilde kapattığınız zaman bu ilmeği bakın şöyle. Hiç odakla artık, sen de yeter. Niye odaklamıyor anlamıyorum. Şu şekilde kapattığınız zaman bakın bu ilmeği daha rahat alırsınız. Bir zincir çektim ve örmeye devam ediyorum. Dört ve 5. Şimdi ilmek kaydırmayla yine birleştireceğim burada. Yine biraz zor örülüyor. Sen şunu biraz sıktıracağım. Evet. Şimdi bakın 1 2 3 sıra oldu. 2 sıra daha öreceğim. Beş oldu. Hemen birleştiriyorum. Bu da son sıram. İnşallah görünüyordur. Kameradan çıkmamışımdır. Çünkü bakmadım örerken. Kamera çekip çekmediğine. 2 3 4 ve 5. Ben parmakları koparmadan yapıyorum arkadaşlar. Hani herkes, ya bazıları diyeyim, herkes demeyeyim. Böyle tek tek görüp koparıp öyle birleştiriyorlar. Ben şimdi koparmadan hepsini bir yapacağım. Öncelikle şu ipi bir yok edeyim. Biraz çekiştireyim bunu. Ve kestim hemen. Şimdi birleştirdim. Bir zincir çektim. Şimdi 1 2 3 4 5 6, bakalım, 6 7 tane zincir çekiyorum. Altıncının içinde 5 tane ilmek örüyorum. 1 2 3, bakın 3 aldım ya, dördüncüyü alırken bunu içinden geçiriyorum. Yani bakın şöyle, yani hepsini buraya örmüyorum. Şu zincir içinde kalacak. Şöyle geçireyim. 3 4 kaç oluyor? 1 2 3 4 5 olmuş. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve örmeye devam ediyorum. 1 2, yine bunda 5 sıra ya da 6 sıra isterseniz yapabilirsiniz. Parmağım biraz uzun olsun istiyorsanız orta parmak kısımları. Ben bakın eşit yaptım neredeyse. Şunu biraz büyük yapmışım. Bu daha uzun duruyor. Bakın şunu 4 ilmek yapmışım ben. Bunlar 5'er tane. Belki bu 6 da olabilir, yani o biraz iri duruyor. Ama hiç önemli değil. Bakın hiç fark etmiyor 1-2 ilmekten. El yine oluşmuş yani. Zaten hangi parmaklar bir ki? Yani böyle çok takılmayın, illa ay ben bir ilmek fazla yaptım, bir ilmek eksik olmuş, sökeyim baştan yapayım. Hani onları telafi edersiniz. Yani bir yerde bir artırırsınız, bir yerde bir eksiltirsiniz. Onlar olurlar.
Evet, burada ilmek kaydırmayı yapacağım yeri bulamadım. Buldum şimdi. Bunu da 5 sıra yapalım. En üste gelelim yine orada buluşalım arkadaşlar. Bakın ben devam ediyorum örmeği. Videolarım çok uzun oluyor, yoksa hani bir yerlerde kesmem gerekiyor. Kesmek yerine durdurup bu düz örülen yerlerde videoyu durdurmayı tercih ediyorum. Tarif kesersem hani daha anlaşılmaz olur diye düşünüyorum. Böyle düz örülen yerlerde durdurmayı tercih ediyorum ben de. Sanırım ben bunu 6 ilmek yaptım. Bu da kalın oluyor. Neyse olsun, diğerinin aynısı oldu en azından. Ama 5 de olur yani, hiç şey yapmayın şu an, söküp 6'ya geçmeyin hemen. Karakteri ben 4 parmakla yaptım çünkü internetten baktım Sünger Bob karakterlerine. Hepsi 4, yani gördüklerimin hepsi 4 parmak ya da böyle düz el şeklinde. Parmak araları belirgin değil. Ben de o yüzden 4 yapmaya karar verdim. Ne oldu buraya ya? Ha, ilmek birleştirme yerine gelmişim. Dört ve 5. Aslında 5 de olmuş ama bol ördüm herhalde alt kısmını. Galiba aynen. Yine aynı şey oldu. Diğeri gibi. 4 sıra olmuş. 5.'yi yapıyorum. Duruma göre 6.'yı da ekleyeceğim şimdi. Bakayım, bakın şöyle, tamam, yeterli bence, bakın. Şöyle yeterli. Şimdi yine ilmek kaydırmamı yaptım. Zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 7 tane çekeceğim. 6.'nın içine 5 tane ilmek başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. de şöyle şunun arasından geçiriyorum. Araya alıyorum onu. 5 oldu. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum arkadaşlar. Burada videomu durduracağım. Bunu bitirince devam edeceğim oradan. Evet arkadaşlar, bakın tamamladım parmaklarımı. Şimdi ilmeklerimi öreceğim. Bir zincir çektim. Artık parmak yapmıyoruz. Bakın bu hangi parmak oluyor ya? Dur bakayım, değil mi? Baş parmak. Ay, kafam gitti. Baş parmağı 2 sıra yukarıda yapacağız. Şimdi 2 sıra düz öreceğiz. Burada ilmeklerimizi toplayacağız. İşte bakın zincirimi çektim. İlmeklerimi örmeye başlıyorum. Ben 16 tane ilmek örmüşüm. Aslında 5 5 3 tane 5 15 olması gerekirken arada bir yerde fazladan ilmek örmüşüm. Bunda da o şekilde yapmayı düşünüyorum. 1 2 3 tane aldım burada. Hemen buna geçiyorum. 3 ondan aldım. 3'er 3'er alacağım. Diğer ikilerini de diğer taraftan alacağım. 3 4 5 6. Evet, buraya geldim. 6, buna ne olmuş böyle bir? 6 7 8. Bütün ilmekleri alıyorsunuz artık. 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 ilmeğimi tamamladım. Baktınız sizin 15 çıkıyor. Yani burayı bir toplayın ilmeklerinizi. 15 çıkıyorsa şu sondaki ilmeğinizin içine bir tane arttırma yapın. Eğer eksikse. Evet, şimdi bir sıra daha düz öreceğim. 1. Yani 16 ilmek öreceğim. Saymama gerek yok. Video çekiyor mu? Evet. Bakayım. Bazen ben böyle örüyorum. Bakıyorum ki video çekmemiş, durmuş, telefonum kapanmış. Ya da ne bileyim, video duraklatılmış. Sonra baştan başlıyorum. Yani söküp tekrar başlamak çok sıkıcı bir kere. Bir de bu tarifleri ben kendim oluşturuyorum arkadaşlar. Hani bir sürü video var YouTube'da, evet, Sünger Bob yapımı olsun, diğer yaptığım oyuncaklar olsun, hepsinin hani tarif çok.
Ama bunların sayıları bana ait. Benzeyebilir. Evet, aynı karakterler. Belki yaklaşık aynı boyutta başlamışızdır. Ben bunları not alıyorum bir de defterime. Kaçta başladıysam. Mesela bunu ölçülerini yazmışımdır. Yazdım, bunun ölçüsünü yazmışımdır değil. Onlara göre örüyorum ama bazen tutmayabiliyor. Evet, şimdi burada göstermem gereken bir şey var. Bakın, bu kol sol kolumu yaptım ben. Şimdi sağ kolumu yapacağım. Öncelikle size sol kolda nasıl yaptığımı tarif edeceğim. Şimdi bakın, 2 sıramı tamamladıktan sonra ben buradan yine az önce yaptığımız gibi 6-7 zincir çektim. Burada bir parmak örüp devam ettim örmeye. Şimdi onu yapayım ben. Bakın, sadece göstermek amaçlı yapıyorum. Burayı geri sökeceğim ben buraya kadar. Çünkü ben bu kez sağ eli yapıyorum. Yani parmağımı bu taraftan öreceğim ben. Şimdi burada siz parmağınızı yapın hemen başlayınca. Örmeye öyle devam edin. Ama siz de ilk sağı yapacağım diyorsanız benle birlikte devam edin. Kafanız karışmasın, isterseniz aynısını yapın. Hiç sorun değil. Yani şimdi siz burada eğer sol kol yapıyorsanız şimdi buradan bir ilmek örün ve 7 zincir çekip parmağınızı yapın. Gelin buradan diğer ilmekten örmeye devam edin parmağınızdan sonra. Şimdi ben sağ kolu yaptığım için burada örmeye devam ediyorum. Ben parmağımı en sonda yapacağım. Yani siz başta yapacaksınız. Sol için başta yapacaksınız. Sağ için en sonda yapacaksınız parmağı. Ya da isterseniz 3 parmakla devam edin yani. Bakın, şimdi ben burada sağ ile parmağını yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın, bir tane ilmeğim kalmış. Şimdi buradan örüyorum hemen. 1, yine 5 tane öreceğim içine. 2, 3, 4, 5. Bakın, bir ipten bu kaldı sarıda. Yeter diye düşünüyorum. Zaten bir kolu kaldı. Bir de ayakta çok az bir kısım öreceğim sarıyla. Sonra birleştirmek için zaten ipler bıraktım. Yetmeyen yerlerde de sarıyı ekleyeceğim. Yani bir ipten rahatlıkla çıkan bir tarif. Evet, hemen şu parmağı ben örüp geliyorum. 4 ya da 5 sıra örmeyi düşünüyorum. Hemen örüp geleyim, söyleyeyim size sırasını. Evet, bunu da 5 sıra yaptım. Odaklıyor mu ya? Çok odaklamıyor. Çok üzülüyorum böyle olunca. Evet, tamamladım. Buradan bakın hemen son sık iğnemi de örüyorum. Ve buraya ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şu arada boşluk kaldı. Bakın, şu hatayı yapmayın. Şurada yaptıktan sonra bir zincir çekmeyin. Arada boşluk kalıyor. Şimdi oldu. Bakın, bu da sağ ile olacak şöyle. Yani şu sol, bu sağ, böyle olacak parmaklar. Şimdi 16 ilmeğim vardı ya arkadaşlar. Şimdi bu sırada 5 daha ekleyeceğim. 21 ilmeğim olacak. Bu sırayı düz örüyoruz. Hemen bir sıra düz öreceğiz. Hemen hızlıca örelim bu sırayı. Bakayım kaç olmuş. İlmek sayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, 15. 16. da şurada. Şimdi bu 5 ilmeği de öreceğim burada. Kolda parmaktaki 5 ilmeği de örün. 1, 2, 3, 4. Şuradan bir tane daha öreceğim, bakın. Son bir ilmek var şurada. Biraz zor alacağım. 5. Bir de son şurada arada bir ilmeğim var. Onu da öreceğim. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi 21 ilmeğim var. Şimdi azaltma yapacağım. Bundan sonra.
Video yine çok uzun oldu. Sadece parmak videom 17 dakika oldu. Kesinlikle bu bölmem lazım bu videoları. Aslında ben tek video olarak düşünmüştüm Sünger Baba ama biraz büyük yapınca çok uzun oldu. Parti paylaşırım artık. Şimdi 4. sıradayım arkadaşlar. 21 ilmeğim var. Bu sırada 5 ör 1 azalt yapacağım. Yani 3 ilmek azalacak. 5 ör 1 azalt yapıyoruz. Dönmüş bu da. 1 2 3 4 5. Bir tane azaltıyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane azaltıyorum. Yine 1 2 3 4 5. Son 2 ilmeğim kaldı işte, bakın onu da azaltma yapacağım. Alabilirsem tabii ki. Evet, şimdi ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi 5. sıradayım arkadaşlar. Ben sıra sayılarını baştan söylememiştim, onu fark ettim şimdi. 5. sırada 4 ör 1 azalt yapacağım. 1 2 3 4 ördüm. 1 azaltıyorum. Evet, sırayı tamamlayalım, devam edelim. Evet, 5. sıramı tamamladım. Şimdi 6. sıramdayım. 6. sırada 3 ör 1 azalt yapacağız. Son eksiltmemizi yapıyoruz. 3 ördüm, 1 azaltıyorum. İlmek sayımızı 12'ye düşürdük. Evet, buradan sonra ne kadar öreceğimizi de söyleyeyim. 20 sıra düz öreceğiz bundan sonra, beyaza geçmeden önce. 20 sıra düz örelim gelelim. Bakın şu kısmı öreceğiz. 20 sıra burası. Bundan sonra herhangi bir şeyimiz yok. Azaltmamız ya da artırmamız yok. 12 ilmeğimiz var. 6. sırayı ördüm şu an. 6. sıradan sonra 20 sıra düz öreceksiniz. Yani 26 sıraya erişeceksiniz. Yetiştikten sonra beyazla devam edeceğiz örmeye. Yani kolu, tişörtünü yapacağız. Evet, 20 sıra örelim. Bakın eller tamam. Tam görünüyor mu? Ben göremiyorum çünkü aparattan dolayı tam yeni odakladı daha. 20 sıra düz örelim arkadaşlar. Örerken içine çok az bir elyaf koyun şu kısma. Daha sonra doldurması çok zor olur eline. Ördükçe doldurun içine. Evet, şu kısımdan devam ediyorum. Sıra kısmını tamamladım. 20 sıramı, ipimi kestim. Şimdi ilmek kaydırmamı yapmadım. Şimdi ilmeğimi aldım. Bakın sarıyla kapatmadım. Beyaz ipimi bağlıyorum buraya. Beyaz ipimi taktım. Bir zincir çek, örme iplerimi bağlıyorum. Şimdi burada beyazla dış loblardan öreceğiz. Şu kısımlardan. Dış loblardan öreceğiz. İlkini şöyle 2 tane örelim normal şekilde. Çünkü ilmek kaydırmamı o şekilde yaptım. İsterseniz siz ön lobdan ilmek kaydırma yapabilirsiniz şu şekilde. Ön loblara 2'şer ilmek, her ilmeğin içine 2 tane örüyoruz. 12 ilmeğimiz 24 ilmeğe çıkacak burada. Evet, her ilmeğin içine 2'şer tane örüyorum. Odakladım yine. Dış zinciri örüyorum arkadaşlar. Bakın iç zincirler duruyor içinde. İkişer tane örün ki kol artırmamız olsun. Eğer birer tane örürseniz kol artırması tam olmaz arkadaşlar. Şu görüntüyü elde edemezsiniz. Gel tatlım. Evet, sıramı tamamladım. Yine ilk ilmeğimin içine ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi ikinci sırama geçtim beyazla. İkinci sıramda bir ör bir artır yapacağım. Sık iğneleri örüyorum. Sık iğnelerin içinden örüyorum bu kez. Bir örüyorum, bir artırıyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Bir ör bir arttır şeklinde. Bir artırdım, burada artırıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Bir ör bir arttır, bir ör bir artır.
Evet, sıramı tamamladım. Şimdi burada bir sıra düz örüyorum. Bir sıra beyazla örüyoruz. Beyazla 3. sırayı artırma eksiltme olmadan düz örüyoruz. Evet, sırayı tamamlayalım. Daha sonra bir ayrıntı var, onu yapacağız birlikte. Oradan devam edelim. Önemli kısımları çekmeye çalışıyorum. Evet, 3. sırayı da düz tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. Bakın. Şimdi burada döneceğim. Şu yukarı doğru döneceğiz. Dönmeyi nasıl yapacağım? İlmek çıkaracağım ama içlerinden bakın. Şöyle göstereyim. Tığımı arkaya aldım. İlmeğimin içinden geçtim. Bakın, ilmeğimin içinden geçtim. Yandaki ilmeğin içinden geçtim. Aldım. Çıktım ve sık iğne yaptım. Hemen yanındakinden bakın, az öncekinin içinden aldım ama yine içine giriyorum. Bir yandakinin içine geçiyorum. İlmek alıyorum. Çıkarıyorum. İlmek yapıyorum. Yine girdim. İnşallah odaklamıştır. Heh. Yani akşam olmasına rağmen güzel. Yine gözüküyor biraz. Yine ördüm. Bakın, dönüyor artık buradan. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek çıkaracağız buradan. Tekrar göstereyim, bakın. Şimdi en son şunun içinden geçtim. Yine aynı yerden giriyorum. Yandan çıktım, bakın, hemen yanındakinden içinden geçiyorum, şu şekilde örüyorum sık iğnemi. Yine az öncekinin içinden girdim. Şimdi bakın, şimdi içinden çıktım. İkinci ilmeğim var ya, odaklasana ya. Şunu odakla. Heh, evet. Bu bir sonrakinin birinci ilmeği oluyor. Yaptım. Burayı fazla sıkmadan örün ki rahat edin. Sıkarsanız çok kasar. Bakın, ilmeklerim buraya çıktı. Buradan önüme, ay önüme çekmişim yine. Şimdi şöyle getireyim. Hay, ben senin odaklamana arkayı niye odaklasın? Öne odaklayacağım. Heh. İlmeklerim üst kısma çıkıyor, bakın. Yine devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmek çıkararak örüyoruz burayı. Sürekli odaklamaya çalışıyorum arkadaşlar ama kameramda gerçekten bir sorun var. Bir kere yere düşürdüm telefonumu ve bu hale geldi. Diğer telefonum zaten çok güzel çekmiyordu. Güzel çeken telefonda kendi kazam sayesinde, kazam derken yani elimden düşme kazası. Belki de hafızası dolmuştu, bilmiyorum, tam anlayamadım neden olduğunu. Ama önceden çok güzel odaklıyordu. Belki de akşam çektiğim içindir. Gündüzleri müsait olamıyorum, akşam çekiyorum. Belki de o yüzden de bilemiyorum, yani anlayamıyorum. İnşallah işinize yarar, yani takılmazsınız. O yüzden ayağı yarın sabah örmeyi düşünüyorum, fırsat bulursam. Çünkü siyah asla gözükmeyecek odaklamadığı için. En azından ışıkta bir nebze de olsa gözükür. Onun sayılarını zaten yazarak öreceğim. Yani videoya ekleyeceğim onun sayılarını. Evet, bu sırayı ben tamamlayayım. Çok az kaldı, bakın. Yok, burada da tamamlayabilirim. Çok az kalmış zaten. Bundan sonra 6 sıra düz öreceğiz. Ama bir ayrıntı daha var, onu da göstereceğim. Ondan sonra 6 sıra öreceğiz. Bir azaltmamız var orada. Bakın, son bir tane kaldı. Onu da yapıyorum. En sondaki ilmekle oradan geçirip bir tane daha çıkarıyorum şuraya. Belki ilmek sayınız artmış da olabilir, azalmış da olabilir. Hiç sorun yapmayın. Bakın, çıktım yukarıya. Şimdi bir sıra düz örelim. Sonra bir yer daha göstereceğim size. Kaç ilmek olduğunda hemen sayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ve 34 olmuş.
Evet, şimdi bunu yaptıktan sonra bakın. Bunun içini biraz doldurun. İğnemize ip takıyoruz arkadaşlar. Sarı ya da beyaz hiç fark etmez. Ben biraz sarı takacağım. Buradan kestim. Şimdi şuradan şöyle yapıyorsunuz bunu. İçini biraz hafif dolduralım. İçini güzelce doldurun ki bakın şöyle göstereyim ben eğer net gözükürse. O kısmını dikiyoruz arkadaşlar. Şu kaymaması için şuranın. Şimdi hemen gösteriyorum. Burayı bir doldurayım ben. Evet. Şöyle tutun. Ördükçe zaten oturacaktır. Şunu da içine sokayım da uğraştırmasın beni. Şimdi bakın şu beyaz, ikinci sıra beyaz var ya, hani birinci sıranın sonu, 2 ile 1'in arası. Oradan böyle döne 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 dikin. İsterseniz ikinci sıradan da dikebilirsiniz. Daha böyle içinden gelmesini istiyorsanız o size kalmış. Daha bir sert bir duruşu istiyorsanız, yani daha nerede o kol? Yani daha böyle alta doğru durmasını istiyorsanız 2 sıra dikebilirsiniz. Ben 1 sıra diktim. Bakın bu şekilde duruyor kol. Şöyle göstereyim. Şuradan da şöyle göstereyim. İçini de göstereyim. İçini daha doldurmadım, dikerken dolduracağım arasında. Burayı diktikten sonra arkadaşlar 1 sıra örmüştük. 5 sıra daha düz öreceğiz. Bakın yeterli olmamış bu da. Sanki ben 2 sıra mı yapmışım? Tamam. Ben de 2 sıra dikiyorum arkadaşlar. 2 yapmışım. Hemen 2 sıra dolanıyorum bir daha. İkinci sıranın üstünden dikmişim. Kusura bakmayın. Kafam karışıyor bazen. Bu kolu yaparken not almamışım tam bu kısmını, beyaz kısmını. Sarısına kadar not almışım, gerisini yaparım diye. Üstünden de 2 gün geçti yapalı, o yüzden kafam karıştı. Yani video bir haftadır çekmeye çalışıyorum bu videoyu. Bazen söküyorum, baştan başlıyorum falan. Yani birdenbire olmuyor hiçbir şey. Yani ben bunu öreyim diye oturursam olmuyor, sayılarını bilmedikten sonra. Hazır sayılı videoları herkes çeker. Yani bir emek vermek gerekiyor gerçekten. Tamam, bunu düğümleyeceğim ben. Baktınız yetmiyor arkadaşlar. Bir daha dikin, bir daha dikin. Hiç şey olmasın, sorun olmaz. Şöyle biraz sıktırayım. Bence yeterli olmuştur. Ay, kameraya gelmişim. Böyle kesiyorum. Bakın olmuş. Böyle ördükten sonra böyle kalacak burası. Ay, ipi de araya dikmişim ya. Ay, inanmıyorum. Neyse, oradan keseyim ben şunu. Beyaz ipi araya dikmişim. Çıkmadı. Bakın oldu, böyle duruyor. Bir tık daha böyle dikerseniz yaptıktan sonra daha işiniz rahat olur. Şuradan ipi tekrar düğümleyip ben 5 sıra daha öreceğim. 5 sıranın sonunda eğer bir azaltmamız var, oradan devam edelim. Sonra 1 sıra daha örüyoruz ve kol tamamlanıyor. Şimdi videomu durduruyorum. 5 sıra öreceğim. Sonra devam edeceğim. Evet, 6 sıramı ördüm. 1 sıra örmüştüm. 5 sıra daha ekledim. Şimdi azaltma yapacağım. Burada sayıları bilmediğim için tam bir şey söyleyemeyeceğim ama 2 ör 1 azalt yapacağım burada. Ben 2 örüyorum, 1 azaltıyorum. Sıra sonuna kadar. Artık sıra sonuna kaç tane denk gelirse, yani azaltmanız ya da sayısı hiç önemli değil. Bir sıra böyle 2 ör 1 azalt şeklinde bu sırayı örelim. Amaç birazcık şu kısmın kapanması.
Eğer çok genişse sizinki bir ör bir azalt da yapabilirsiniz. Evet, sırayı tamamlayıp geliyorum şimdi. 2 ör bir azalt şeklinde. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi burada yine 2 ör bir azalt yapacağım. Bir sıra daha azaltma yapacağım. 1 2 ör bir azalt yine yapıyorum. Evet, bu sırayı da tamamlayalım. Evet, sırayı tamamlayalım gelelim. 2 ör bir azalt şeklinde. Evet, azaltmalarımı tamamladım. Şimdi bir sıra düz öreceğim ve bitiyor. Bir sırada düz örüyoruz. Bitiriyoruz kolu. Evet, kol tamam arkadaşlar. Şimdi ayağa geçeceğiz. Evet, şimdi ayağımızı yapacağız arkadaşlar. Buraya kahverengi ip doladım, yani burası sarı aslında. Şimdi siyah ipimle başlıyorum örmeye. Evet, ipimi sabitledim. Zincir çekerek başlayacağız. 13 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şimdi 13 tane ördüm. 11 tane tek örüyorum. Hemen ikinci zincirden örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Sonda bir tane zincirim kaldı. Bakın arkadaşlar, inşallah görünüyordur. Akşam şu an ama 12'nin içine 3 tane örüyorum. 3 tane ilmeği 12'nin içine örüyorum. 1 aynı yere 3 tane sık iğne örüyorum. 2 ve 3 tane ördüm. Şimdi yine buradan bakın döndükten sonra örmeye devam ediyorum. 11 tane yine sık iğne öreceğim. Sona gelene kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11'i ördüm. Şimdi ilmek kaydırmayla ilk sık iğnemizin içine birleştiriyoruz. Bakın burada ilk sık iğnemiz. Dönerken yaptığımız, durun hemen içine gireceğim. Niye giremiyorum? Ha, girdim. Girememişim. Şimdi girdim, evet. İlmeğimi kaydırdım. Bir zincir çektim ve yeni sıraya başlıyorum. Burada 2 tane çift öreceğim. Şu an ikinci sıradayım arkadaşlar. 2 çift örerek başlıyorum. Birinci çiftimi ördüm. İkinci çiftimi ördüm. Şimdi 8 tane tek örüyorum. 2 çiftten sonra. Kızım. Ne oldu? 8 tane tek öreceğim. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 5 tane çift öreceğim. 8 tekten sonra 5 tane, bakın uca geldim. 5 tane çift öreceğim. Birinci çiftim. İkinci çiftim. Yani 5 ilmeğe çift öreceğim. Şu an 2 tane çift yaptım. Üçüncüyü yapıyorum, bakın. Üçüncünün içindeyim. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yapıyorum. Şimdi son çiftimi yapacağım. 1 2. Yine 8 tane tek öreceğim. Sonda 2 tane ilmeğim kalıyor. Onları da çift öreceğim. 5 tek 2 çiftle sıramı tamamlıyorum. 2 3 4 5. İnşallah odaklanmıştır, hiç bakmadım. 5 6 7 ve 8. Bakın 2 tane ilmeğim kaldı. Onları da çift örüyorum. 2 tane arttırma yapıyorum. Yani sonda kalan 2 ilmeğimin içine 1 2. Birinci artırmamı yaptım. 1 2. İkinci artırmamı da yaptım. Şimdi ilmek kaydırmayla yeni sıraya çıkıyorum. İkinci sıramı tamamladım. Şimdi 3. sıraya geçiyorum. Şimdi 3. sıramdayım.
Üçüncü sıramda artık trabzan ve sık iğne karışık öreceğim. Şimdi bir zincir çekmiştim ya, ikinci zincirimi de çektim. 2 tane zincir çekerek başlıyorum. Başını doluyorum ve 5 tane ilmeğimi trabzan şeklinde örüyorum. Bakın başını doluyorum. Batıyorum ve üçünü bir alıyorum. Başını doluyorum. Batıyorum, üçünü bir alıyorum. Başını doluyorum. Batıyorum, üçünü bir alıyorum. Bakayım kaç oldu? 4. Bu da sonuncusu. Şimdi sık iğne olarak devam edeceğim. Burada 7 tane arada sık iğne öreceğim. 7 tane. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne ördüm. Şimdi yine trabzanla devam edeceğim. 12 tane trabzan yapacağım burada. 1 2 bakın hepsini bir alıyorum. 3 4 kızım 4 5 neye sinirlendin? 5 6 7 8 9 10 arada atladım mı? 10 yok atlamışım. 10 11 ve 12 tane trabzanı ördükten sonra şimdi 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Geriye kaç ilmeğim kaldı bakalım. 1 2 3. 3 ilmeğimi de trabzan şeklinde örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi de trabzan şeklinde örüyorum. Bakın yok. Evet. 3 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Şimdi 3. sırayı tamamladım. 4. sıradayım. 4. sırada da yine 2 zincir çektim. Bir zincir daha ekledim. Başını doluyorum. Burada trabzan şeklinde örüyorum söylediklerimi bakın. Bir çift yapıyorum aynı yere. Çift trabzan. Tatlım. Bebeğim. Anneciğim ne oldu? Tabii dedim. Evet şimdi 4. sıradayız. Devam edelim. Trabzan şeklinde yapıyoruz söylediklerimi. Ben sık iğne diyene kadar trabzan şeklinde devam edeceğiz. Bir çift trabzanla başladım. Bir arttırma yaptım. Bir tek ördüm. Şimdi yine arttırma yapacağım. Bir çift bir tek yapıyorum bakın trabzanla. Bir çift yaptım, yine başını doladım. Bir tek yaptım. Bir çift bir tek bir çift bir tek. Şimdi bir çift daha yapacağım son olarak tekten sonra. Ve burada biteceğim. Az önceki yani 3. sıradaki 5 trabzanımın üstüne 5 ilmek ördüm. 3 tanesi artırma, 2 tanesi tek trabzan. Şimdi örmeye devam ediyorum. Burada bakın trabzanlarım bitti. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Son olarak çift yaptım ve bitirdim. Şimdi 7 tane sık iğne öreceğim yine aradakileri. Aradaki sık iğnelerimi örüyorum yine. 3 4 5 6 ve 7. Yine gece çekiyorum videoyu maalesef ki. Tam net görünmüyordur siyahtan dolayı. 7 tane ördüm. Şimdi 12 tane trabzanımı, buradaki 12 trabzan örmüştüm ya biraz önce. Bunları da bir çift bir tek şeklinde öreceğiz. Yani 6 tane bir çift bir tek yapmış olacağız. Bir çift, bakın bir çift trabzan, bir tek trabzan. Bir çift trabzan, 6 tane bir çift bir tek trabzan yapacağız. Bir çift bir tek bir çift yapmışım. İnşallah kafanız karışmıyordur. Aslında çok basit ama böyle bir o bir o olunca bir trabzan bir sık iğne olunca belki karışmıştır. 1 2 3 4 5. İsterseniz buraları yani düz de örebilirsiniz. Başka bir ayak modeli de yapabilirsiniz. Ben de böyle baka baka örüyorum yani ne yapmışım ne yapmamışım, siyah olduğu için benim gözler de görmüyor. Evet hemen sayacağım ben kaç olmuşum. Saydım, son bir tane tekli trabzanım kalmış. 6 tane yapmışım. Şimdi yine yaptıktan sonra bunu 7 ilmek sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7.
Burada sona kalan bakın 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeği de başına doluyorum. Bakın bir çift, bir tek, bir de çift yapacağım. Bir çift, bir tek, bir de çift trabzan yaptım 3 ilmeğimi. Ya önceki sırada trabzan ördüğünüz her şeyi bu sırada da trabzan olarak görüyorsunuz. İlmek kaydırmamı yaptım. Zincirimi çektim ve üst sıraya çıktım. Şimdi zor yeri bitti zaten. Şimdi 3 sıra şey öreceğiz. Sık iğne öreceğiz. 3 sıra arttırma eksiltme yapmadan sık iğne öreceğiz. Daha sonra azaltmalara geçeceğiz. Evet, 3 sıramızı tamamlayalım ve öyle devam edelim arkadaşlar. 3 sırayı örüp gelelim. 1. Hem ben bu sıra ilmeklerimi sayacağım. 44 ilmek olması gerekiyor ama inşallah farklı bir artırma yapmadıysam 44'tür. Siz de sayın ilmeklerinizi. Eğer bir yerde bir eksik ya da bir fazla varsa ona göre ya bir yerde bir arttırın, eksikse fazlaysa bir yerde bir eksiltin, tamamlayın. Evet, 3 sıramı tamamladım. Şimdi azaltmalara geçiyorum. Dediğim gibi 44 ilmeğim var. Şimdi kaçıncı sıradayım? Bir saniye, sıralarımı saymamışım. Hemen sıralarımı sayıyorum. Evet, saydım. Şu an 8. sıradayım arkadaşlar. 8. sırada 2 ör, 1 azalt yapacağız. Sıra boyunca 2 ördüm, 1 tane azaltıyorum. 2 ördüm, 1 tane azaltıyorum. Tam 11 tane ilmek azaltıyoruz. 44'ten 33'e düşecek ilmeklerimiz. Sıra sonuna kadar azaltalım. Devam edelim. 1, 2, bunu da yapayım. Videomu durdurayım. 9. sırayla devam edelim. Evet, azaltmamı tamamladım arkadaşlar. Şimdi 9. sıradayım. 9. sırada başlıyorum örmeye. 8 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi burada arka arkaya 9 tane azaltma yapıyoruz. 9 tane azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, ne oluyor 3? 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Geriye kalan ilmeklerimi sık iğne olarak örüyorum. Kaç tane kalıyor? 7 tane kalması gerekiyor. Ne oldu kızım? 7 tane ilmeğimi de sık iğne olarak örüyorum. Evet, birleştiriyorum şimdi. 10. sıradayım. Yine azaltacağım burada. 5 tane tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek ördüm. Şimdi burada arka arkaya 7 tane azaltma yapıyorum. 7 tane. 1, tırnağım da derisi soyulmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Geriye kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. 5 tane ilmeğim kalıyor geriye. Onları da örüyorum. Bir zincir çektim. Şimdi yeni sıraya geçiyorum. 11. sıradayım. Şimdi 4 tek sık iğne örüyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. 1, yine azaltma yapacağım bu sırada. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ördüm. Şimdi arka arkaya 5 tane azaltma yapacağım. Ne oldu kızım? 1,
1 2 3 4 ve 5. Geriye kalan 3 ilmeğimi de sık iğne olarak öreceğim. Kızım. Şimdi 12 tane ilmeğim kaldı. Burada şurada hemen durun. Burada bir sıra yapıyorum. Bakın birleştirmeme girdim. Burayı beyazla yapacağım arkadaşlar. Beyaz ipimi takıyorum artık. Siyah ipimi keseceğim. Tatlım. İlmek kaydırmamı beyazla yapacağım. Evet, siyahı kesiyorum ve düğümlüyorum. Beyazla kaç sıra öreceğimizi hemen söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra beyazla örelim. Pardon 8 sıraymış. 8 sıra beyazla örelim. Buraya 8 sıra diye not almışım. 8 sıra beyazla örelim. Sonra kırmızı ve mavi detayını yapacağız burada. Sonra da zaten ayağımız bitiyor. Sarı ve kahverengisini yapınca. Şimdi ben 8 sıra beyazla öreceğim. Kırmızıyla devam edeceğim. 8 sıra beyazı örelim gelelim. Evet 8 sıra beyazımı tamamladım. Beyazı kesiyorum. Şimdi kırmızı ipimi aldım. Bir sıra kırmızı ip. Ay beyazı kesmeyecektik. Pardon devam edecektik. Siz kesmeyin sakın. Ben tekrar bağlayacağım onu. Beyazı çünkü üstte birkaç sıra daha öreceğiz. Beyazı kesmiyorsunuz. Buradan kırmızıyı bağlıyorsunuz. Beyaz ipiniz kalsın öyle. Örmeye devam edin. Ben şimdi tekrardan bağlayacağım beyaz ipimi. Şuraya bir düğümleyeyim önce. Bu arada beyazı örerken içinde doldurdum ben. Onu doldurmayı unutmayın sakın. Çünkü sonra çok zor oluyor doldurması. Onu da galiba söylememişim videoyu kapatırken. Şimdi bir zincir çekiyorum kırmızıyla ve bir sıra kırmızıyla örüyorum. Bir sıra kırmızı ile örüyoruz. Net miyim? Bunu kaldırayım. Galiba biraz net bugün. Bunları içine sokabilirsiniz. Şimdi bunu bitirdim. Burada tekrar beyazımı bağlayacağım. Siz beyaz iplerinizi kesmeyin sakın. Kırmızı sıramı tamamladım. Son ilmeğimin içine ilmek kaydırma yapacağım. Yine kırmızıyla değil beyazla yapıyorum ilmek kaydırmamı. Beyazla yaptım ve bitirdim. Kırmızıyı çekiyoruz. Kırmızıyı kesebiliriz. Kırmızıyla işimiz bitti. Şimdi kırmızıyı düğümlemedim. Bakın ucu hala duruyor. Şimdi yukarıda maviyi bağlayacağım. Maviyle düğümleyeceğim onu. Bir sıra beyazla örüyoruz. Artık bu son parçamız. Çok şükür birleştireceğiz. Evet burada bitti. Şimdi beyazı tamamladım. Şimdi mavi ipimi takacağım. Hemen mavi ipimi alıyorum. Bir sıra öreceğim mavi ipimle. İlmek kaydırmamı maviyle yaptım. Ve
Evet, beyaz şöyle çekeyim ki oradaki açıklık kapansın. Şimdi bir sıra öreyim, sonra düğüm atacağım. Ve bu ipleri yok edeceğim. Bir de ben ipi kestiğim için yanlışlıkla onun ipleri de çıktı. Çok karışık oldu. İçinden de götürebilirsiniz örerken, onları bağladıktan sonra. Aslında ilkini öyle yapmıştım aslında. Ben bunda heyecanlandım kamerayı açınca. Şimdi tekrar beyaz ipimizi alıyoruz. Mavi tamamladıktan sonra beyaz ilmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Bir dakika, tekrar yapacağım çünkü maviyi dışarıda unuttum ipi. İçeri alacağım onu. Evet. Bir zincir çektim. Şimdi maviyi de kestim. İki maviyi birbirine bağlıyorum. Kırmızıyı da bunlara bağlayacağım arkadaşlar. Şimdi ikisini de, kırmızıyı da onlara bağlayacağım. Evet, burası tamam. Şimdi bu iplerin hepsini içeri sokacağım. Ben genelde içine böyle sokuyorum. Makasla tutuyorum, içine bırakıyorum ve çekiyorum kesmek yerine. Bakın hepsi gitti içeriye zaten. Onları bitirdikten sonra bakalım kaç sıra örüyormuşuz. Bir iki sıra beyaz öreceğiz, sonra sarıyı takacağız. Çok az kaldı arkadaşlar. İki sıra beyazla örelim. Sarı ipi takarken devam edelim. Şurada ipler çıkmış içinden, onları da çekelim. Kırmızı ipin parçaları buradan çıkmış. Tamam, çektim. Tamam, iki sıra örelim, devam edelim. Evet, iki sıramı tamamladım. Şimdi ilmek kaydırmamı sarı iple yapıyorum. Ay of, hep kafam karıştı ya. Sarı iple yapıyorum. Sarı diyorum, beyaz alıyorum elime. Evet, bunları düğümleyeyim ben burada. Evet, şimdi 8 sıra sarıyla örüyoruz. 8 sıra örelim arkadaşlar. Sonra kahverengi pantolon kısmını yapıp bitirelim. Evet, 8 sıra öreceğim. Ondan sonra videomu devam ettireceğim. Şimdi durduruyorum. Zaten çok uzun oldu video. Ben bu videoyu biraz hızlandırırım. Biraz kırparım. Bir şekilde süresini azaltırım paylaşırken. Evet, şimdi videomu durduruyorum. Bir sıra ördüm. 7 sıra daha örüp geliyorum. Evet, 8 sıramı tamamladım. Şimdi sarı ipi kesiyorum. Kahverengi ipimi takacağım. Kahverengi ile ilmek kaydırmamı yapacağım. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Düğümü atıyorum. Şimdi biraz için dolduracağım. Sonra kahverengi ile ilmek çıkaracağız. Pantolon için. Kesmiyorum, bakın öyle tutuyorum ve götürüyorum içeriye doğru. Nasılsa görünmüyor içinde. Şimdi biraz elyaf dolduracağım. Evet, videomun netliği gitmişti. Onu ayarladım şimdi. Ay, sallanıyor. Şimdi buradan aslında örerken doldurursanız daha rahat olur. Evet, daha şu kısmı doldurdum. Şimdi ben bunu tamamen doldurayım arkadaşlar, öyle devam edeyim. Evet, şimdi kahverengiyle nasıl öreceğimizi gösteriyorum arkadaşlar. İlmek çıkaracağız.
Şimdi bir odaklayacağım bunu tekrar. Şu an aslında daha iyi şu an öncekine göre. Şimdi bakın bir zinciri çektim. İlmekleri tepelerinden değil de bakın şu şekilde göbeklerinden öreceğiz. Bunu daha önce kolda da yapmıştık ama içten yapmıştık. Bakın birinci ilmeğimi çıkardım. Şimdi aynı yerden bakın ikinciden çıktığım yerden giriyorum. Birinciden diye yanındakinden çıkıyorum. İkinci ilmeğimi çıkarıyorum. İkinci çıktığım yerden bakın giriyorum. Şu şekilde bütün sık iğnelerin karınlarından örerek ilmek çıkarıyorsunuz dışarıya doğru. Burayı biraz gevşek yaparsanız daha rahat edersiniz. Evet. Biraz yaklaşsam netlik bozulur mu acaba? Geçemedim içine. Evet, sondaki birleştirme kaydırma yerime de bir tane ördüm. İlk ilmeğimin içine geldim ve kaydırmayla birleştirdim. Şimdi burada artırma yapacağız. Her ilmeğin içine ikinci sırada ikişer tane örüyorsunuz arkadaşlar. Her ilmeğin içine 2 tane örüyorsunuz. 1, 2, yani 12 ilmeğiniz var. 24 ilmeğiniz olacak. Belki daha fazla olur eğer farklı sayılarda örüyorsanız. Çünkü değişebiliyor bazen, bir yerde bir şey kaçırıyorsunuz ya da fazla örebiliyorsunuz. Ben de bazen yapabiliyorum aynı şeyi. Ama hiç önemli değil. Yine saçma bir yere ördüm. Evet, birleştirdim. Sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar burada 6 sıra düz örüyoruz kahverengiyle. 6 sıra düz örüyoruz. Artırmadan sonra bir tane eksiltmemiz var ve ayak bitiyor ondan sonra. 6 sıramızı örelim. Onun sayılarını da söyleyeyim hemen. 6 sıradan sonra bir sıra 2 ör, bir azalt yapacağız. Onu da söyleyeyim. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi son sıram 2 ör, bir azalt yapacağız. 2 ör, bir azalt. Sıra sonuna kadar böyle yapın. Hani sonda denk gelmez falan, sayılarınız belki farklıdır ya da denk gelir, bilemiyorum. Denk gelmezse de kalan ilmekleri de tek örün. Mesela bir ilmek kaldıysa onu da öyle örün. Hiç baştan sökmeyin yani, ay burası olmuyor diye. Ama benim söylediklerimi takip ediyorsanız, yani aynısını yapıyorsanız, yani eksik ya da fazla çıkması mümkün değil. Evet, bakın son 2'yi ördüm. Azaltma yoktu burada. Birleştiriyorum, bitiriyorum. Ve dikmek için biraz ip bırakıyorum. Ve tamam, buraların içinde dolduracağım dikerken. Elbette dolduracağım buraları. Bakın ayaklarımız da hazır. Şöyle. Şimdi ben biraz bekleyeceğim. Bekleyeceğim derken videoyu duraklatacağım. Sonra birleştirme videomu çekeceğim. Şunu göstereyim size. Bir sarı ipten kalan ipi göstereceğim şimdi size. Yere düşmüştü. Bakın bir tam sarı ipten kalan ip bu. Bunu da büyük ihtimalle birleştirirken kullanacağım. Bunları bıraktım ama bunlar yetmeyebilir örerken. Çünkü bu bir köşeyi örer. Diğer köşelere de illaki ip kullanmamız gerekecek. İsterseniz ip de bırakmayabilirsiniz. Direkt bir iple başlayıp buradan bu şekilde sırayı tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben videomu durduruyorum. Bütün parçalarım tamam. Şu ipi çekeyim. Bütün parçalarımı ördüm. Şöyle. Bütün parçalarım burada. Şimdi birleştirme videoma geçiyorum.